Ben şimdi ölecek miyim? Tanı konduğu günün şokundan bir yıl sonraki kontrol gününe oh be demenize kadar bir meme kanseri hastasının 12 ayını adım adım anlatacağım. Bakın hiçbir doktor size böyle anlatmaz. Hangi aynayla karşılaşacaksınız? Hangi kararlar hayat kurtarır? Hangi hatalar zaman kaybettirir? Gelin tek tek anlatayım. Merhaba, ben iç hastalıkları ve tıp bir onkoloji uzmanı Doktor Serhat Demirer. Şimdi hastamız 50 yaşında Ayşe Hanım. Rutin mamografisinde 1,5 santimlik bir kitle çıkıyor. Biyopsi yapılıyor, patoloji sonucu geliyor. İnvaziv duktal karsinom. Yani meme kanseri. O gün hastaların %90'ının aklından geçen ilk şey şu: ben şimdi ölecek miyim? Hayır. Ama o ilk 72 saat yolculuğun en kritik dönemidir. Şimdi size bu 72 saatte yapmanız gereken 3 şey söyleyeceğim. Birincisi, panikle internete gömülmeyin. Google'da meme kanseri yazıp forumları okumak sizi bilgi sahibi yapmaz, korku sahibi yapar. İkincisi, multidisipliner bir merkeze başvurun. Cerrah, onkolog, radyolog birlikte karar vermeli. Tek bir doktora gidip ameliyat tarihi almayın. Üçüncüsü, ek tetkiklerinizi planlayın. MR, ultrason, gerektiğinde PET-CT. Bunlar evrelemeyi belirler. Evreleme de tedavinizi belirler. Şimdi dikkat edin, burada iki büyük hata var. Birinci hata kitleyi küçümsemek. İyi huylu çıkacaktır canım deyip biyopsiyi ertelemek. Bu düşünce haftaları aylara çevirir. İkinci hata, haftalarca alternatif kür peşinde koşup ameliyata geciktirmez. Ben poliklinikte bunu çok görüyorum. Kaybedilen her hafta tedavi başarısını doğrudan etkiler. Şimdi öyle ya da böyle biyopsiydi, görüntülemedi derken birinci aya gelindi. Şimdi birinci aydayız. Tümör tespit edildi. Evre belirlendi. Şimdi çok kritik bir karar var. Önce ameliyat mı yapacağız yoksa önce kemoterapi mi başlayacağız? Hastalarım bana çok soruyor. Hocam niye beni önce kemoterapi aldılar? Niye hemen ameliyat etmediler? Şimdi bunu çok net anlatıyorum. Ameliyat öncesi kemoterapi, biz buna neoadjuvant tedavi deriz. 3 durumda tercih edilir. Birincisi, tümör büyükse. Mesela 4-5 santim bir kitlen var. Bunu doğrudan ameliyat etsek memenin tamamını almamız gerekir. Ama önce kemoterapi verirsek tümörü küçültebiliriz. Küçülünce ne oluyor? Meme koruyucu cerrahi şansın doğuyor. Yani memenizin tamamını almadan, sadece bir kısmını almadan bu tedaviyi olabiliyorsunuz. İkincisi, koltuk altı lenf bezlerine yayılmışsa. Lenf bezlerindeki tümör yükünü azaltmak için önce kemoterapi veriyoruz. Böylece ameliyat daha az kapsamlı oluyor. Kolda şişme riski azalıyor. Üçüncü durum ise tümörün biyolojik tipi agresifse. Özellikle HER2 pozitif ve triple negatif meme kanserinde neoadjuvant tedavi tercih ediyoruz. Çünkü bu tiplerde bazen tümör kemoterapi sonrası tamamen ortadan kaybolabiliyor. Eğer ameliyattan sonra patolojide tümör tamamen yok olmuşsa biz buna patolojik tam yanıt diyoruz. Bu çok iyi bir prognostik işaret. Uzun dönem sonuçları belirgin şekilde iyileşiyor. Peki ameliyat sonrası kemoterapi yani adjuvant tedavi, bunu ne zaman kime tercih ediyoruz? Tümör küçükse, mesela 2 santimin altında ve doğrudan cerrahi uygulanabiliyorsa önce ameliyat yapıyoruz. Ameliyat sonrası patoloji raporuna bakıyoruz. Lenf nodu tutumu varsa, tümörün biyolojisi agresifse veya genomik test sonuçları yüksek risk gösteriyorsa ameliyattan sonra kemoterapi başlıyoruz. Buradaki amaç vücutta kalmış olabilecek gözle görülmeyen mikroskobik kanser hücrelerini temizlemek. Yani koruma tedavisi. Gözle göremiyoruz ama orada olabilirler. Kemoterapiyle onları yok ediyoruz. Bu sürecin hangi aşamasındasınız? Yorumlarda mutlaka belirtin, konuşalım. Videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi, abone olmayı ve sevdiklerinize paylaşmayı ihmal etmeyin. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.